Olayımız Nostradamusçuluk olacak. Kahinlik yapacağız, geleceği göreceğiz. Ama bunu ilimle, fenle yapacağız. Bu konuda bize yardımcı olacak bir konuğumuz var. Ki kendisi ev sahibi de sayılır. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Kristal küre yerine IPCC raporu diye bir şey getirmişsin görüyorum ki. Nedir bu IPCC? IPCC'nin açılımı Intergovernmental Panel on Climate Change. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli. Birleşmiş Milletler'in hükümetler arası kuruluşlarından bir tanesinin oluşturduğu bir panel. Bizzat bizim de dahil 195 ülkenin altında imzası var. Bu biraz mühim bir olaymış. 195 ülkenin altında imzası var diyorsun. Yani bunlar bir raporu yayınladıklarında bizim Çevre Bakanımız artık her kimse o dahil herkesin onayını almak onayını zorundalar. almak. O yüzden kanıtlayabildikleri şeylerden bahsediyorlar sadece. Peki kendileri mi çalışmalar yapıyorlar? Yapılmış yüzlerce, binlerce bilimsel çalışmanın iklim değişikliği ile ilgili derlemesini ve değerlendirmesini yapıyorlar. İnsanların sebep olduğu iklim değişikliğinin ekosistemlere ve ekonomiye etkisini, politik gerekliliklerini herkese açıklıyorlar. Peki bu yaz bir rapor yayınladı yine bu panel ve bu raporun ardından bütün devletler gene gaza geldi. Herkes çok tutuşmuş vaziyette. İklim değişikliği toplantıları zart zurt yapılıyor. Bu raporun içinde anladığımız kadarıyla da bu tutuşmanın başlıca faktörlerinden birisi sundukları 5 tane gelecek ana alternatifi. Bunlar nedir? Her raporda politikacıların gelecekte alacakları sosyoekonomik kararlara bağlı olarak değişen senaryolar var. Bu senaryolar arasında hangisinin daha muhtemel olduğuna dair bir şey söylenmiyor. Yani büyük ihtimalle 2 derece artacak 100 yıl sonra gibi yorumlar IPCC'nin söylediği şeyler değil. IPCC eğer bu yol izlenirse en muhtemel sıcaklık artışı bu olacak diyebiliyor. 2014'te yayınlanan bir önceki raporda bize 2100'de 1,5 derece artışı gerçekçi bir hedef olarak gösteriyor. Eğer gerekli önlemler alınırsa 1,5 derecede sabitlenebileceğimize dair bir umut veriyordu. 2020 senesinde zaten sıcaklık 1,2 derece artmış. Son rapor konuyla ilgili olan herkesin umutlarını paramparça etti. Paramparça olması için 5 senaryonun 5'inin de öyle çok da güzel olmaması lazım. Artık yırtamıyor muyuz mesela? Tamamıyla böyle yara bere almadan kurtulma umudumuz kalmamış mı? Kesinlikle kalmamış. Zaten her rapor durum bir önce tahmin ettiğimizden çok daha kötü diye çıkıyor. Bunun bir sebebi ekosistemlerin birbiriyle olan ilişkilerinin çok karmaşık ve tahmin edilemez olması. Yani mesela bir önceki bölümde permafrostun erimesi ve bunun salacağı büyük miktarda karbondan bahsetmiştik. Daha önceki raporlarda raporu hazırlayanlar böyle bir olaydan haberler olmasına karşın o zamanlar etkisi doğru düzgün hesaplanamayacağı için tahminlerine bunu eklememişler. Ama bu raporda tahminlerin kesinliği çok daha fazla. Yeni bir iklim modeli kullanıyorlar. Birçok modelin karşılaştırılmalı. Yani meta model şey gibi bir sürü modeli alıp bunun kombosunu yapmak gibi diye anlıyorum. Mesela ben Dumlupınar Üniversitesi'ndeyim. Sen 15 Temmuz Üniversitesi'ndesin. İkimiz de iklim çalışan bilim insanlarıyız. Evet. Farklı modeller kullanıyoruz. Bu IPCC'nin çalışmasının içerisinde senin modelinde temsil ediliyor, benim modelimde temsil ediliyor. Ne kadar akademik çevrelerde artık kabul gördüğüne bağlı olarak ağırlıklarıyla oynayarak. Makro ölçekte çok daha iyi tahmin edebildiğinden bahsettin. Permafrost örneğini verdin. Ama bir de mikro alanda da daha iyi tahminler yapabiliyorlar galiba. Örneğin bu seneki monsun kuraklığını Hindistan'da yaşanan Detroit'teki araba üretimine bağlı olarak önceden tahmin edebilmişler. Sıcaklık uç noktalarını, ekstrem sıcaklıkları falan da daha iyi tahmin edebiliyorlar. Evet. Ve o yüzden de 5 senaryonun bunlara benzer tavırlar sergilediğimiz takdirde aşağı yukarı gerçekleşeceğini söyleyebiliyoruz. Peki bu tavırları neye göre kategorize ediyoruz? Hangi eksenlerde? Aslında 40'tan fazla senaryo var ama 5 tane ana senaryo ailesi var ve değiştikleri 2 eksen de birincisi ne kadar radikal değişiklikler alınacak. Yani iklim değişikliğini ne kadar ciddiye alacağız ve ne kadar gerçekçi bir şekilde temiz enerjiye geçiş yapacağız. İkinci eksense devletler birbiriyle ne kadar işbirliği içinde olacak. Yani daha doğrusu zengin ülkeler fakir ülkelere ne kadar yardım edecek bu iklim değişikliğinde alınacak önlemler konusunda ve yine ülkeler arası çekişmeler ne ölçüde olacak? Bu iki eksende değişecek şekilde özetlemişler 5 tane senaryoyu.
Yani biz örneğin Endonezya'nın temiz enerjiye geçmesine ön ayak olabiliriz, umursamayabiliriz, temiz enerjiyi onlara satabiliriz. Muhtelif yöntemlerimiz var. Bir yandan onlara üretim yaptırırken, onlardan ithalat, ihracat falan yaparken de sen bununla eğer emisyon yaparak üretiyorsan satın almayacağız senden diyebiliriz. Umursamayabiliriz, gene de alabiliriz. Bunlara göre muhtelif yöntemler var. Peki o zaman ben burada bu podcast'te çok fazla olumsuz şeyden bahsediyorum. Birazcık pozitif bir yerden açalım. Bize en kıyak gelecek alternatifini söyleyebilir misin? Evet, en kıyağı birinci senaryo SSP-1. SSP Shared Socio-Economical Pathway, yani ortak sosyoekonomik yol. Birinci senaryoda 2100'lerde sıcaklık artışı 1 ila 1.8 arasında. Wow. Yine çok küçük bir rakam değil bu. Çünkü bu derece artış yine bir sürü felaketi, tarımda gerçekleşecek zorlukları da beraberinde getiriyor. Ama yani hala geleceğe dair çok büyük bir umudun olabileceği bir senaryo eğer bu yolda gidersek. Çok çok zor bir yol. Yani mesela birinci senaryoda şunun olması lazım. 2050'lerde net karbon salınımını sıfıra indirip 2100'lerde ise sıfırın altına indirmemiz gerekiyor. Yani saldığımızdan daha fazla karbonu atmosferden geri almamız gerekiyor ki böyle bir sıcaklık artışı mümkün olabilsin. Yani dünyadaki tüm üretim ve tüketim tamamıyla negatif emisyonla gerçekleşecek. Ve dünyadaki her yerde olması gerekiyor ki bu yüzden de zengin ülkelerin fakir ülkelere çok büyük bir şekilde yatırım yapması gerekiyor. Yani bu ekonomisi bugün petrole bağımlı olan Nijerya, Somali gibi fakir ülkelerin de yeşil enerjiye geçmiş olması gerekiyor. Ve bunlar sadece bu enerji ihracatıyla zaten dükkanı çeviren ülkeler. Yani bunun da hesaba katılarak oralarda gerekli ekonomik aktivitenin de yaratılması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Yani artık ekonomilerinin o petrole bağımlı olmaması için diğer ülkelerin bu yükü onların üzerinden alması gerekiyor. Yatırım yaparak, yardım ederek ve şöyle eğer karbon emisyonlarını sıfırın altına düşürürsek bu senaryoda bile sıcaklık artmaya devam edecek. Gecikmeli çıktı veren bir sistemden bahsettiğimizi unutmamamız lazım. Yani biz bugün sanayiyi falan kapatıp her türlü salınımı kesip tamamen dünyada karartma uygulasak dahi artık 2 dereceye yakın bir sıcaklık artışını hemen hemen cepledik. Oraya doğru gidecek. Gibi, evet. O 2 dereceden sonra da 1 ile permafrost 1.8. 1 ile 1.8 arasında bu en iyi senaryoda çok mümkün mü değil mi? Yani IPCC bununla ilgili bir şey söylemiyor dediğim gibi. Ya bu serbest pazarda falan olabilecek bir şey değil ama tüketimin de çok minimize olması lazım. Yani çok kesin, aşırı radikal bir karar. Herkes birbirine yardım ediyor dünyada. Hiç savaş çıkmıyor artık falan. Yani savunma sanayileri bırakılmış. Sanayini kapatıyoruz, kilitleyip anahtarı atıyoruz. Öyle bir senaryo. Okey. Biraz daha olur gibi olan senaryoları yelken açalım o zaman. Yani ikinci senaryo yine ülkelerin birbiriyle çok fazla dayanışma yaptığı, yine çok radikal bir şekilde temiz enerjiye geçiş yapıldığı bir senaryo. Adı orta yol. Yani bu dayanışma yapılırken yine daha pragmatik çözümler aranıyor. Yani ekonomisi karbona bağımlı ülkeler daha çok yük taşıyorlar. Arkada bırakılmıyorlar. Arkada bırakılmasalar bile daha fazla bedel ödüyorlar. Kaderine terk edilmekten çok farklı bir durumda var ama. Mozambik örneğini verelim. Mozambik yakın zamanda büyük bir kasırga atlattı. Yerle yeksan oldu. Şimdi buranın yeniden yapılması için biz ya bir tamamıyla yeşil yöntem seçebilirdik. Gidip orada endüstriyi elimizle kurabilirdik. Ya da şu anda onlara mesela finansman sağlıyor olabiliriz. Evet. Ve bu finansmanın yeşil teknolojilere yatırıldığını denetliyor olabiliriz. Bu mesela ikinci yola biraz daha uygun olacak bir örnek olur. İkinci senaryonun adı orta yol. Yine emisyonun sıfırın altına inmesi gerekiyor. Yani yine radikal ciddiye alıyoruz. Sosyal tepkimizin kardeşlik metresi ama full'de değil de 80'de falan. Evet ve 1.3 ile 2.4 arası bir sıcaklık artışı bekleniyor. Okay. Kuraklıklar, ekstrem sıcaklıklar bir önceki senaryoya göre, ilk senaryoya göre 2 kat daha fazla sık gerçekleşiyor.
Tarım yapılacak araziler tabii bundan çok etkilenecek. Evet. Yani arada çok büyük bir fark var yine. Ne kadar işbirliği yapılacağına bağlı olarak değişen. Hı hı. Üçüncü senaryonun ismi bölgesel hamaset. Adı taşlıyor. Bizlikmiş tam ya. İşte bazı ülkelerde milliyetçilik, işte savaşlar devam ediyor. Yani bu dünya savaşlarından bahsetmiyoruz. Okay. Ama bölgesel savaşlar, küçük çaplı savaşlar hala devam ediyor ve bazı ülkelerde genel görüş milliyetçilik. Bu yüzden arada çok çok büyük bir fark var. Bu olduğu için zaten salınımlar sıfırın altına inmiyor. Yani savaş endüstrisi en büyük salınım yapan endüstri olduğu için savaş endüstrisine yatırım yapıldığı sürece asla salınımlar sıfırın altına inmeyecek. Çok büyük bir etkisi var bu yüzden. Bilime, araştırmaya daha az yatırım var. Burada bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Elbette ki dünyanın en büyük askeri üreticisi Amerika demiştik. Ama Çin de hızlı yükseliyor. Bir yandan Rusya'nın endüstrisi de genişliyor. Bizim de endüstrimiz genişliyor bu anlamda. Ve yalnızca Amerika'nın kendisinden daha sonraki 140 ülkenin toplamından daha fazla salınım yaptığından bahsetmiştik bu savunma endüstrisi. Evet, bu Irak Savaşı'nın ilk 4 yılında toplam 140 ülkenin bütün kimya endüstrisinin her şeyinin toplamından daha çok salınım yaptığı gibi bir gerçek var. Ve Amerika'nın savunma sanayinin yaptığı emisyonlar genelde hangi ülke ne kadar salınım yapıyor tahminlerine, ölçümlerine katılmıyor. Böyle bir şey de var. Bir de o var. Yani dolayısıyla bu tahminlerin aslında hepsi zaten çok daha iyimser. Veya bugün karbonmetre falan watchdog, bekçi köpeği organizasyonları tabir edilen organizasyonların ülke bazı sıralamalarını seninle baktığımız zaman Amerika'nın hiçbirinde olmadığını görüyoruz bunları. Evet, özellikle mesela bu Kyoto şeyinde Amerikan savunma sanayisinin bu ölçümlere dahil edilmemesine dair bir yasa var yani özellikle gizlendiği, özellikle hesaplanmadığı gibi bir gerçek var. Şimdi o zaman bu 6. raporun öncekiler kadar optimistik olmadığından bahsetmiştin sen bana. Önceki raporlar optimist miydi? Ne zamandan beri optimistlerdi? Bize bir onu... Bütün raporlarda bu tarz senaryolar var. Bu son rapordaki senaryolar çok daha karamsar. Bir önceki raporların hepsinde daha optimistik senaryolar var. Bunun bir sebebi işte demiştik modellerin yetersizliği. Teknik yetersizliği. Bir ikinci sebebi bu kadar fazla denetimden geçiyorken yani her yerinden kırpılıyor. Petrodolar lobi yapıyor. Bir yandan araştırma için fon bulmak zorunda bütün akademisyenler. Dünyanın her yerinde sistem bu şekilde. Evet. Şu anki rapor aslında ilginç bir şekilde en büyük benzerliği ilk raporlarıyla gösteriyor. Çünkü henüz bu kadar politize değil, lobi mekanizmaları hazır değil. Yani aslında teknik olarak çok daha yetersiz olmamıza rağmen 90 senesinde bugüne çok daha yakın bir öngörü yapabilmişiz. Yani çünkü politik baskı az. 90 senesindeki grafikleri bu seneki grafiklerle karşılaştırdığımızda çok büyük bir benzerlik görüyoruz. Hemen hemen aynısı. Sadece 2021 senesinde bunları kanıtlayabiliyoruz. Evet, adını koyabiliyoruz. Şurada şu sayılarıyla gösterebiliyoruz. Şurada şu olacak diye. Amerika'nın salınımı hesaplanmaya katılmıyor diyoruz ya. Bunun ne derece doğru olduğundan çok emin değilim. Yani oradan oraya geri dönmek istiyordum. Şimdi o zaman bu tahminlerimiz hala iyimser bir yerde mi kalıyor? Yani ya da isabetli ile iyimser arasında bir yere düşüyor olsa gerek en azından. Şimdi bu tahminleri aldığımız hangi endüstri, hangi ülke ne kadar toplam net salınım yapıyor. Sadece buna bakarak yapmıyorlar. Direkt havadaki aerosölleri ölçerek yaptıkları için yine isabetli bir tahmin olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu modelimizin en önemli özelliği de bu. Aynen, yani hatta teknolojik gelişmenin en fazla yaşandığı alanda zaten havadaki bütün gazları daha iyi ayrıştırıyor olabilmemiz, daha iyi ölçüyor olabilmemiz, çözünürlüğü çok daha fazla olması. Ama hani şeye geldiğimizde hangi ülke ne kadar kısıtlamalı emisyonlarını, hangi ülke hangi sosyoekonomik yolda gibi şeylere geldiğimizde bu Amerika'nın kendi emisyonlarının açıklamaması bu tahminleri çok fazla etkileyebiliyor. Okay. Peki, şimdi bize bir 3. yol tarif ettin. Bölgesel hamaset var dedin. Burada
savaş endüstrisi dedim. Savaş endüstrisi devam ediyor. Bölgesel hamasi motivasyonlarla milliyetçiliğe bürünüp savunma sanayini üretmeye devam ediyoruz. Şimdi savunma sanayini ne kadar yeşil yaparsan yap, kamuflaj yeşilinden daha yeşil olamıyor. Evet. Haliyle de salınımlar hiçbir zaman sıfırlanmıyor bu senaryoda. Evet. O zaman nasıl bir sıcaklık artışına bakıyoruz? Salınımlar artmaya devam ettiği için bu yolda 2,4 ile 3,5 derece arası bir sıcaklık artışı var. O zaman sonunda. kesin permafrost erimeye başlıyor. Arktik buzullar falan kesin sıçıyor. Evet. Kesin sular altında kalacak Aynen. bir sürü Güneydoğu Asya ülkesi. Bu yine geri dönüşü olmayan yollardan bir tanesi. Sadece bazı ülkeler hala ciddiye alıp temiz enerjiye geçiş yaptıkları için biraz gecikmeden söz edebiliyoruz. Yani daha yavaş gelen felaketlerden Yavaş bahsedebiliyoruz. kıyamet yani. Ama aynen. Yani anlaşılan 2,4'ten sonra zaten Evet. işte İpin ucu kaçıyor birkaç biraz. tane kritik dönüm noktasını tetiklemiş oluyoruz ve çok da yapacak bir şey Evet. kalmıyor. Ve bu senaryoda mülteci krizi çok ciddi bir problem haline gelmiş durumda. Çoğu ülke felaketlerden çok muzdarip durumda. Tabii savunma sanayine yatırım yaptıklarına göre o mültecilerin de kapılardan içeri geçmeleri çok da olanaklı değil. Evet. Zaten o mültecilerin kapılardan içeri geçememesine de çok fazla yatırım yapılıyor. Savunma sanayisine yatırım yapılıyor. O yüzden temiz enerjiye geçişe yapılacak yatırım pek bulunamıyor. Ya bu şu anı yani çok tehlikeli şekilde yakın tarif ediyor bu. Evet. Yani Evet. Avrupa Birliği'nin sınır savunma bütçesi 2014'ten bu yana aşağı yukarı her yıl 2'ye katlanıyor. Dünyadaki bütün sınır duvarının yarısının 2014'ten beri inşa edildiği gerçeği var. Evet. Burada aslında korumaya çalıştığımız şey olan kendi milletimizi tam da bu şekilde koruyamıyoruz ve kaybediyoruz Evet. yani. İşte etik olanla pragmatik olanın birleştiği nokta derken de biz zaten bunu söylemeye çalışıyoruz. Evet. Peki 4'ü de anlatabilir misin? Tabii. Dördüncüsünün adı rekabet. Fuh. Çok yani daha kötü bir şey aslında rekabet deyince o kadar kötü gelmiyor kulağa ama bu kötü bir rekabet. Gelişmiş ülkeler gelişmemiş ülkeleri sömürmeye devam ediyor. Nice. Çok Arada güzel. çok büyük bir eşitsizlik var. Bazı ülkeler felaketlerle baş edebiliyorlar. Yani Avrupa mesela temiz enerjiye geçti, ekonomisi hala iyi. Bu gücünü, enerjisini artık felaketlerle baş etmeye harcamak zorunda kalıyor. Yakıcı hızla yaklaşan bir örneğini gene Endonezya'dan vermek istiyorum. Bir de Nijerya'da anılabilir aslında ama kısa kesmek adına sadece Endonezya'yı söyleyeyim. Çin normalde hep ucuz işçilik, az insan hakkı falan gibi durumlar için örnek verdiğimiz bir yer ama aslında bizi geçtiler, tamam mı? Artık asgari ücret Çin'de daha yüksek Türkiye'den. Şimdi böyle olunca da üretim maliyetleri Çin'de de yükselmeye başlıyor. Çin çünkü ihraç ettiği şey esas olarak ucuz iş gücüydü evvelden. Ve bu endüstrilerini falan Endonezya'ya, Malezya'ya, Bangladeş'e falan kaydırmaya başladılar. Şimdi Endonezya'nın halkları bu yüzden böyle asgari ücret kasti olarak aşağıda tutularak kemer sıkma politikalarıyla bir yandan fakir tutulurken bir yandan da borç tuzaklarıyla devamlı surette endüstrisini domine ettirmeye mecbur kalıyor yabancı güçlere. Bu global ölçekteki adaletsizlik. Yani sınıflar sular altında kalıyor, çocuklar bacaklarına kadar suyun içinde ders yapıyor falan ve bir noktada oradan gitmek zorunda kalacaklar ya da solungaç çıkarmak zorunda kalacaklar. Bunun birinden birini yapmaları gerekecek. İşte bu insanlar husule gelmekte olan, gelecekte gördüğümüz iklim mültecileri şimdiden. Ama yetmezmiş gibi. Bunların da fakir olanları bunlar olacak gene. En ezilenleri olacak. Çünkü Endonezya'nın başkenti Jakarta'da ne oluyor? Zenginler fakir mahallelerinden toprak çekiyorlar. Kendi mahallelerini daha yüksek yapıyorlar. Ve böylelikle sel bastığında o sel olduğu gibi fakir mahallelerine akıyor. Ve bununla yani yalnızca global ölçekte en incinebilir olan popülasyon muhatap olmuyor. Aynı zamanda o popülasyonun içinde de en incinebilir olanlar muhatap oluyor. Ve ne yazık ki dünyanın düzeni öyle ki her zaman büyük çoğunluk bu piramidin aşağıdaki en büyük dilimi bu sınıfın içerisinde kalıyor. Ve genelde en az sorumlusu olanlar da bu sınıf oluyor. Evet. İklim Ve bu adalet. sınıfa inanılmaz ırkçı şeyler söylenecek. Kapılarda kitlelerle ölecekler.
Şayet bu dördüncü Evet. yol olursa. Bu dördüncü yolda felaketlerle dünyanın geri kalanı baş edemiyor. Zengin ülkeler hariç, dünya devleri hariç. Biz de muhtemelen mülteci popülasyonlarındayız bu senaryoda. Aynen. Emisyonlar artmaya devam ediyor. Diğer senaryolardaki gibi kısıtlanamıyor kesinlikle. Önlemler tamamen yetersiz. Ortalama 4 derece bir artış öngörülüyor. Tükenir enerji kaynağı kullanımı devam ediyor. Ekstrem sıcaklıkların şiddeti çok fazla artıyor. Bugünün en sıcak gününden 9 derece daha sıcak günler yaşanabilir. Balla kestim. Pakistan'da 52 dereceydi. Pakistan'da 61 derece mi olacak? Evet. Pakistan çay niyetini içerim ya. O gün dışarıdaysan bir şekilde o Ölürsün 61 ki. derece olduğu gün Yani. sen ölürsün. Aynen. Hadi sen içerideydin diyelim. Hayvanların hepsi ölüyor. Evet, dışarıda canlı bir şey kalmaz. Dışarıda. Of. 61 derece çok insan vücudu için tolere edilebilir bir şey değil. O Memeli zaman- vücudu için diyeyim yani. Şimdi o zaman bu hani Afganistan, Pakistan oralar da boşalacak. Güneydoğu Asya, Afrika falan zaten boşalacak. Hı hı. Bunların Çoğu yer hepsini boşalıyor. biz de boşaltacağız. Yani Avrupa'nın kapıları. 2100'de ben mesela hani 2100'ü göremeyebilirim. Ama benden genç olan herkes bunu görecek. Ben mesela Ve- 16 yaşındayım ve yani ben göreceğim bunu. Sadece bir sel, bir kuraklık oluyor. Yani iklim sadece ekstremler arasında değişiyor. Artık o noktada Mars'a Ve da taşınabiliriz gelişmiş yani. Ne ül- fark eder? En zengin ülkeler için de oradaki yaşayan insanlar için de yaşam çok dayanılmaz. Yani sadece yaşayabiliyorlar diyebiliriz. Ya tabii canım, yani hani muhtemelen artık monokültür tarım yapıp yapmamak falan gibi şeyler de gözetilemeyecek durumda olacak. Orada sadece felaketleri nasıl çözebilirizle Evet. ilgili çözümler görüyoruz. Günlük belli bir kalori, belli bir su ve işte Evet. ölmemek yani. Wow. Beşinci senaryoyu zaten anlatmaya hiç gerek yok. Aslında var ama yani eğer hiçbir şey değişmezse şu an 5'in yolu üzerindeyiz. Şu an 5'in yolu üzerindeyiz. 4'ün yolu üzerindeyiz. 4 ile 5 arası bir yerdeyiz gibi görünüyor. Ama 5. senaryoda 2100'den önce kıyamet gelecek diyor. Yani emisyon grafiklerine baktığımızda 5. senaryo alıp başını gidiyor. Bir yerde pik yapıp daha sonra aşağı düşmeye başlıyor. Bunun sebebi önlemler değil, ekonomik sistemin çöküşünün öngörülmesi. Yani öyle bir büyük bir felaket olacak ki bir yerden sonra artık emisyonlar artmaya devam edemeyecek. Global ekonomi çökme noktasına gelecek. İnsan türü bir darboğazdan geçecek. Hani insan türü bir sonraki nesillere geçebilecek mi? Bu şüpheli bu senaryoda. Sıcaklık artışı 2100'lerde 5'e yaklaşmış durumda. Eğer bu senaryoya, bu yola şöyle olursa giriyoruz. Gelişmiş ülkelerde hidrokarbon enerji kullanmaya devam ederse, yasal değişiklikler sadece yeşil badana seviyesinde yapılırsa, yatırım daha çok kaynak aramaya ve çıkarmaya yapılırsa, hidrokarbon kaynakları çıkarmaya, onun Yani yarışına şimdi girilirse. burada da balla kestim o zaman. Şimdi 2020 yılında biz 30 milyon sırf Somali'de hidrokarbon çıkarmaya harcadık. Hı hı. Bir yandan işte Akdeniz'de, Karadeniz'de sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Amerikan petrol şirketleri hidrokarbon kaynak araştırmasına 2020 yılında 39 milyar dolar ayırırken Hı hı. yenilenebilir enerji kaynaklarına 3 milyar dolar ayırmışlar. Şimdi bu olmaz. Evet. Öte yandan bakıyoruz milyarderlerin eforlarına. Şimdi Elon Musk'ın zaten yani Evet. net astarı yüzünü katmer katmer geçiyor. Bill Gates'in böyle Intelligence Ventures mı, inanılmaz böyle şey, hani herhangi bir şirket isimli bir şirketi var işte. Onların planları da ne yapmak? Toposferden kükürdioksit çıkmak suretiyle. Aynı şekilde eğer salınımı durdurmak yerine geomühendislik çözümleri aranırsa Hı hı. onlar da bu senaryoya dahil. Evet, işte bu çok sakat bir şey. Yani bizim burada artık hani büyük riskli çözüm, yani dahi çözümler üretmek yerine hani durumun gerçeğiyle yüzleşip tüketimimizi ve üretimimizi sınırlandırmamız gerekiyor, öyle değil mi? Evet.
Yani bu Bill Gates'in şirketinden bahsettik işte. Havaya kükürt sıkarak ne yapacaklar? Işığın, atmosferin yoğunluğunu artacaklar. Işık daha çok kırılacak ve daha beyaz, soğuk bir ışık olacak diyorlar. Buna da global dimming deniyor işte. Global dimming'i arttırarak global warming'le yani ısınmayla mücadele edeceğiz. Yani ama yani bu nasıl bir yani hani Evet. bu yani radyasyon mesela spesifik bir radyasyon kokteyli var değil mi Aynen. bu sarı ışığın içinde ve buna bağlı olan yani Tarımı bu şekilde yapabiliyoruz. bütün Bu hayat buna bağlı yani. İkincisi zaten karbon emisyonları da dimming yapıyor. Yani demek ki o öyle olmuyor. Öyle olsaydı olurdu şu saate Bir kadar. de kükürt gazı diyorsun. Yani hiç mi bir etkisi yok bunun herhangi bir bakteri türüne, kuş türüne vesaire? Yani Ya şöyle söyleyeyim sana. Nasıl Karbon hepsini? temelli olmasaymış hayat kükürt temelli olacakmış. Bağ yapabilme sayısından dolayı falan, tamam mı? Şimdi demek ki yani karbona binding olan, bağlanan doğadaki bir sürü şey kükürde de bağlanabilecek. Evet. Bunun yani ekolojik hani dalga dalga yayılacak. Evet. Ya bak bir tane yer mühendisliği, geoengineering işte iklim önlemi örnek vereyim. Bu işin ne kadar trajik sonuçlarının olabileceğine dair. Şimdi bir tane ferro alg türü var işte. Demir Hı hı. tüketen alg, tamam Hı mı? hı. Bu işte suda belli bir demir konsantrasyonu olmasını istiyor bu alg yosun türü büyüyebilmek için ve çok güzel de fotosentez yapan canavar gibi böyle karbon tüketen bir alg türü. Bunun Nestle'nin tükendiği bir yere bir tane işte milyarder arkadaşımız gidiyor. Hı hı. 1 ton demir tozu döküyor. Orada şey olsun diye. Alg büyüsün Evet. diye. Evvela alg popülasyonu patlıyor. Ondan sonra o demirin tamamı paslanıyor. Ondan sonra oradaki her şey ölüyor. Evet. Geoen mühendislik budur. Elon Musk sizi kurtarmayacak. Tüketim alışkanlıklarınızda yani onun A yerine B satın aldım sizi kurtarmayacak. Yaşam tarzımız değişecek, değişmek zorunda. Hı hı. Bazı şeylerden mahrum kalacağız gelecekte zaten. Ama en azından hep beraber birbirimizi hayatta tutabiliriz. Hı hı. Dolayısıyla dayanışmamız gerekiyor. Bazı alanlarını ekonominin planlı hale geçirmemiz gerekiyor. Bunlar artık benim detayına vakıf olamayacağım büyüklükte konular. Ama böyle devam edersek olmayacak gibi. Kesinlikle. Yani IPCC bunu solcu oldukları için ya da daha etik olanın daha iyi olduğunu düşündükleri için söylemiyorlar. Maalesef ki eğer ülkeler arası bir dayanışma olmazsa daha fazla karbon emisyonu olacak. Bunu kanıtlayabiliyorlar, gösterebiliyorlar ve net bir şekilde bize açıklıyorlar. O zaman çare Yeşil Yeni Anlaşma. Yeşil Yeni Anlaşmanın da ruhuna kısaca bir değinelim. Nasıl bir anlaşma türünden bahsediyoruz? Globalde iklim adaletini sömürülen enerjisi hidrokarbona dayanan ülkelerde temiz enerji devriminin gerçekleşmesi için birinci dünya ülkelerinin yardımcı olması şeklinde gerçekleşecek. Hı hı. Ancak bu ülkeler arası olan. Evet. Bir de ülke içi olan var. Örneğin benim kömür madeninde çalışan akrabam var. Bu insanlar için de yeni istihdam alanlarının Evet. temiz enerji içerisinde yaratılması Evet. ve gerekli sosyal güvenliğin sağlanması gerekiyor ki Kesinlikle. zaten yiyecek edinmenin ve üretmenin çok daha zor olacağı bu yeni çetin karanlık dünyada Hı hı. bu insanlardan krizler yaratmayalım. Çünkü bu Evet. krizleri yarattıkça bu krizlere önlem almamız gerekecek. Hı hı. Ancak o kaynakları zaten iklime önlem almaya harcamamız lazım. Evet. Yani bu ülkeler içi de öyle, ülkeler arası da öyle. Ülkeler arasında da sadece en zenginlerle en fakirler arasında değil, her ülkeler arası ilişkide bunu görebiliyoruz. Mesela Türkiye'nin de yine barajları kapatması ve bunu enerjisini, parasını bu hamasete Evet. Askeri harcaması amaçla kullanılan barajlara harcaması ile ziyandır yani. Yani hani mesela biz susuz bıraktık ya işte aşağı Suriye'yi. Tamam, Türkiye'nin suya ihtiyacı var ve bu kaynaklarını koruması gerekiyor. Mutlaka. Ama Yetmediğinde vermeyelim de yani. Yetmediğinde vermemek de evet. Önce tabii ki ülkenin çıkarı düşünülmeli ama eğer sen bunu tamamen kapatırsan ve o insanları tamamen çaresiz bırakırsan o insanlardan kendini savunman da gerekecek Evet. eğer böyle bir şey olursa. Sınır şehirlerine salgın hastalık bile bulaştıracak o insanlar Evet. çünkü. Ve evet, susuzluk salgın hastalık demek direkt ve senin sınırında olan bir şeyden bahsediyoruz ve bunlara harcayacağın enerji
çok daha fazla salınım yapmana sebep olacak askeri endüstri sebebiyle. Ve bu yüzden yani bütün dünya için, öncelikle kendi ülken için her şeyi daha kötü hale getirmiş oluyorsun. Yani bunun kesinlikle şeyle alakası yok. Hani işte kardeş olsun, insanlık, işte el ele tutuşalım. Ya ben öyle bir yerden de yaklaşıyorum. Seviyorum çünkü ama anlıyorum söylemek istediğini. Evet. Tamamıyla Machiavellist, tamamıyla pragmatik, Evet. kendi faydasını düşünen bir Evet. yerden de gidip kardeşine kibarlık yapman gerekiyor ki Maalesef, daha iyi ayakta yani evet, kalasın. maalesef öyle yapman gerekiyor. Maalesef passion. Açıkçası biraz canım sıkıldı bu son Benim de. söylediklerin. Peki ağzına beynine sağlık. Çok güzel, çok bilgilendirici bir podcast bölümümüz oldu sayende. Teşekkür ederim. Ben de beni konuk aldığın için. Şimdi bu iklim muhabbetlerine biraz ara vereceğiz ama seninle konuşacağımız zaten ileride başka da bir sürü konu olacak. İleriki bölümlerde görüşmek üzere o zaman. O zaman seni Allah'a ısmarlıyoruz. Bana bir şey demek istiyorsanız yepyeni.türkiye@gmail.com'a mail yollayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Ya dinleyelim. Ben bunu Bir yerde editlerim. sıçtık yine ama editlersin onu. 40 dakika oldu. Ama bu da mı hala?